Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel gri bir ipim var. Onunla harika bir model başlayacağız. 100 gram 300 metre uzunluğu olan güzel bir ip. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkararak modelimizi kurmaya başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi çıkardım. Bu model için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. 3, 6, 9, 12 diye devam edecek ilmek sayımız. En sonuna da 2 ilmek ekleyeceğiz. Modelimizi bu şekilde kurabiliriz tam denk gelmesi için. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Şöyle hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmek benim için yeterli. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 1 düz ilmek, 2 ters, 1 düz olarak modelin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yapalım. Bu model için ayrıyeten lastik yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü model kendi lastik gibi olacak. Ayrı lastik çalışmanıza gerek yok. İki ters, bir düz ve bitirdim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi bu şekilde ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi aynı gördüğümüz gibi bir ters, iki düz, bir ters, iki düz olarak devam edelim. 4 sıra bu şekilde yapacağız. 4 sıradan sonra farklı işlemimiz var. Bir ters, iki düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz olarak ördük. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi 2 ters, 1 düz. 2 ters, 1 düz olarak devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. Dördüncü sıra arka yüzünde yine aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, iki düz. Bir ters, iki düz olarak devam ediyoruz. 4 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Ön yüzüne geçince farklı işlemimiz var. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4 sırayı tamamladım. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyiz.
5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum ama 2 kez. Bakın bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Aynı yerden bir kez daha örüyorum. Yani şöyle bir kez artırmış oldum. Onu diğer yüzünde ilmeklerin boyunu uzatmak için kullanıyoruz. Şöyle 2 kere aynı ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2. Bu işlemi şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle 2 kez dolayarak da yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa arkadaşlar öyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Bakın şöyle aynı ilmeği 2 kez düz örüyorum. Bu daha kolayıma geliyor. 2 kez dolayarak ilmeğin içinden çıkarmak biraz daha zor olabilir. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Şu şekilde 3 ilmeğin boyunu uzattım. Baştaki ilmeğimi önden aldım. Diğer ikisini de arka taraftan aldım. Tekrar sol şişime taktım. Bunları tek tek ters olarak örelim. 3 ilmeği de 3 ters olarak ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. 6. sıra arka yüzündeyiz arkadaşlar. 3 ilmeğin boyunu uzattım. Baştaki ilmeğimi bakın sola doğru aldım. Diğer ikisini de arka taraftan aldım, öne taktım ve ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir, iki, 3 ilmeğin boyunu uzattım. Baştakini sola aldım böyle. Diğer ikisini de ön tarafa getirdim. Bunları tek tek ters olarak ördüm. 1, 2, 3 ilmeğin boyunu uzattım. Sağdakini sol şişime aldım bir ilmeği. Diğer ikisini de tekrar sol şişime taktım. Yani çapraz hale getirdim bu 3 ilmeği. Son 3 ilmeğimiz kaldı. Aynı şekilde yapıyorum. Ve ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. 7. sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Birinci ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra. Bir ilmek doladım. Diğer 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek doladım. 2 ilmeği ikisini bir düz örerek kestim. Yani tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek ters, bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ters ilmek, bir ilmek dolayalım. 2 ilmeğimizi ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürelim. Bir ilmek ters örelim. Bir ilmek dolayalım. Kalan 2 ilmeğimizi de ikisini bir düz örerek keselim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız
kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ters, iki düz. Bakın şu ajurlu ilmeğim düz, bir de arkasındaki ilmeği de düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters, ters olarak ördüm. Ajurlu ilmeğimi düz, arkasındaki düz ilmeğimi de yine düz ördüm. Bir ters, iki düz. Bir ters, iki düz. Bir ters, iki düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 8. sıra arka yüzünde bu şekilde yaptık. Modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın model böyle ilerleyecek. Daha sonra bir kez daha model kurmak istersek şu şekilde birinci sırada ne yaptıysak. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters, bir düz. Zaten ilmekler belli. Gördüğümüz gibi yani 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz olarak 4 sırayı tamamlıyoruz. Ondan sonra şu diğer işlemleri 5. 6. 7. sırada yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Yani anlaşılmayan yer olursa modeli ikinci kez kurmak için videoyu baştan izleyebilirsiniz. Modelimiz 8 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız 3 ve 3'ün katları artı 2. Yapacağımız örgüye göre ilmeklerimizi bu şekilde ayarlayacağız. Modelimiz de 8 sıranın tekrarından oluşacak. Bir parçada daha önce çekim öncesi yapmıştım. Şöyle göstereyim. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Bakın bunu beraber yaptık. Bunu da çekim öncesi yapmıştım. Dediğim gibi bu modelde lastiğe gerek yok. Bakın altı zaten lastik olarak. Şurayı daha da uzatabilirsiniz. Ben 4 sıra sonra modeli şurada kurmaya başladım. Burayı isterseniz 8 sıra yapabilirsiniz, 10 sıra yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde burayı çoğaltabilirsiniz. Çoğaltmadan bu şekilde de modeli kurabilirsiniz. Bakın modelimiz gayet güzel. Şöyle kullanışlı bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Arka yüzü de farklı bir model. Her iki yüzü de kullanılabilecek kullanışlı bir model. Bakın şöyle güzel. Her iki yüzü de farklı bir güzellikte. Modelin yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olacak. Kenar ilmeklerimiz bu şekilde çıkıyor. Şöyle her açıdan göstereyim size. Bu modeli çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, erkek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Gayet güzel, kullanışlı, uygun bir model. Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yani kazak, her türlü örgülerde kullanabileceğiniz harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.